Herkese merhaba. Bugün Kur'an'dan çok çarpıcı bir kıssaya, Salih peygamber ve Semud kavminin hikayesine dalıyoruz. Bu içinde umut, meydan okuma ve evet, ilahi bir imtihan barındıran, bir toplumun kaderini nasıl belirlediğini anlatan müthiş bir öykü. Ve hikaye aslında her şeyi özetleyen bir cümleyle başlıyor. Kavmin ileri gelenleri Salih'e dönüp diyorlar ki, "Ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen biriydin." Yani ne demek bu? Salih aslında toplumun sevdiği, güvendiği, geleceğinden umutlu olduğu biriydi. Ama getirdiği yeni mesajla birlikte her şey değişmek üzereydi. Bu cümle fırtına öncesi sessizlik gibi adeta. Peki kim bu Semud kavmi? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Ad kavminden sonra gelmişler ve müthiş bir medeniyet kurmuşlar. Ovalara böyle göz alıcı köşkler yapıyorlar, dağları yontup kendilerine evler inşa ediyorlar. Yani bayağı zengin, güçlü, refah içinde bir toplum. İşte tam da bu toplumun içine onlardan biri olan Salih peygamber olarak gönderiliyor. Peki Salih onlara ne diyordu? Mesajı neydi? Aslında çok net ve basitti. Diyordu ki, tek bir Allah'a kulluk edin, başka ilahınız yok. İkincisi, bakın sizi topraktan yaratan, bu dünyayı imar etmenizi sağlayan O. Bunun farkında olun. Üçüncüsü, öyleyse ondan af dileyin, ona yönelin. Ve son olarak Allah'ın size verdiği bu nimetleri hatırlayın ve sakın ha yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Yani hem manevi hem de toplumsal bir düzen çağrısıydı bu. Peki herkes bu mesajı hemen kabul etti mi? Tabii ki hayır. İşte işlerin karıştığı yerdi burası. Bu çağrı toplumu tam ortadan ikiye böldü. Özellikle de zenginler, yani o seçkin tabaka, Salih'in söylediklerine büyük bir şüpheyle yaklaştı. Hatta reddetmek için bir saniye bile düşünmediler. Neden peki? Çünkü dediler ki, sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Atalarımızın taptığı şeylerden bizi vaz mı geçireceksin? Açıkçası bizi çağırdığın bu şeyden dolayı kafamız karışık, ciddi şüphelerimiz var. Bakın, çatışmanın özü tam da burada. Bir yanda ilahi bir mesaj var, diğer yandaysa körü körüne bağlı kalınan gelenekler. O bildiğimiz klasik yenilik ve gelenek çatışması. Ve bu durum toplumu öyle bir böldü ki artık geri dönüşü yoktu. Bir tarafta toplumda belki de daha zayıf görülen, ezilen ama Salih'e inanan bir grup vardı. Onlar net bir şekilde biz onunla gönderilenlere iman ettik dediler. Diğer tarafta ise o kibirli, her şeye sahip olan liderler. Onların tavrı da bir o kadar netti. Sizin inandığınız o şeyi biz kesinlikle reddediyoruz. Yani kutuplaşma son noktadaydı. Tabii bu kibirli liderler durur mu? Durmadılar. Meydan okumayı bir üst seviyeye taşıdılar. Artık işi kişiselleştirmeye başladılar. Salih'e dediler ki, senin aklın başında değil, sen büyülenmişsin. Sen de bizim gibi bir insansın. Ne farkın var ki? Eğer doğru söylüyorsan hadi bize bir işaret, bir mucize göster de görelim. İşte o an her şeyin rengi değişti. Onlar bir mucize istediler değil mi? Peki, onlara bir mucizeden çok daha fazlası verildi. Bir sınav. Ve bu sınavın tam merkezinde, evet, bir dişi deve vardı. Burada beyinat kelimesi çok kilit bir rol oynuyor. Bu sıradan bir işaret ya da mucize demek değil. Beyinat, böyle kanıta dayalı, her şeyi apaçık ortaya koyan, açıklayıcı bilgi anlamına geliyor. Yani gelen şey bir şov değil, gerçeği gün yüzüne çıkaran somut bir delildi. Ve işte o apaçık kanıt. Bir dişi deveydi. Evet, yanlış duymadınız, bir deve. O andan itibaren o basit görünen hayvan, bütün bir toplumun inancının, vicdanının, sözünde durup durmayacağının test edileceği bir mihenk taşı haline geldi. Hatta Kur'an'da ondan Allah'ın dişi devesi diye bahsediliyor. Bu ifadenin çok derin bir anlamı var. Yani bu deve bir kişiye, bir zümreye ait değil, toplumun ortak malı, kamunun ortak değeri. Bu ne demek? Onu koruma sorumluluğu herkesin demek. O deve artık onların ortak değerlere, paylaşılan kaynaklara olan saygılarının bir sembolüydü. Bir nevi dokunulmaz bir emanetti. Peki sınavın kuralları neydi? Çok basit ve net. 1. Bu deveye dokunmayacaksınız. Bırakın Allah'ın arazisinde özgürce otlasın. 2. Su kaynağını adil paylaşacaksınız. Bir gün deve içecek, bir gün siz içeceksiniz. Ve 3. En önemlisi, sakın ona kötü bir niyetle yaklaşmayın, yoksa başınıza büyük bir felaket gelir. İşte hepsi bu. Bütün istenen bu ortak değere saygı duymalarıydı. Ve işte geldik hikayenin kırılma anına. Toplumun o trajik, o geri dönülmez seçimi yaptığı o ana. Çizginin aşıldığı yere. Zaman geçtikçe halktaki huzursuzluk arttı, öfkeye dönüştü. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Kendi içlerindeki sıkıntının, şüphenin faturasını kestiler. Kime? Salih'e ve ona inananlara.
Onları uğursuzluk getirmekle suçladılar. Klasik bir günah keçisi bulma hikayesi. Ve sonunda o geri dönülmez adımı attılar. Onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Evet, o dokunulmaz, o kutsal emaneti, o ortak değeri katlettiler. İşin ilginç yanı, deveyi kestikten hemen sonra pişman oldular. Ama ne fayda? Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Çizgi aşılmıştı. O anlık pişmanlıkları hiçbir işe yaramadı. Çünkü artık sonuç kaçınılmazdı. Bunun üzerine Salih onlara son sözünü söyledi. Çok net, çok soğuk bir uyarıydı bu. Yurdunuzda 3 gün daha keyfinize bakın. Bu yalanlanamayacak bir vaattir. Geri sayım başlamıştı. Peki, o 3 günün sonunda ne oldu? Gelin şimdi adaletin nasıl tecelli ettiğine hem inananlar hem de isyankarlar için sonuçların ne olduğuna bakalım. İlk olarak inananlar, Salih ve onunla birlikte olanlar. Onlar Allah'ın bir rahmetiyle kurtarıldılar. O korkunç günün zilletinden, utancından korundular. İnançlarının ve sabırlarının karşılığını aldılar. Peki ya diğerleri? Semud kavminin geri kalanı. Onların sonuysa Kur'an'da çok sarsıcı ifadelerle anlatılıyor. Onları yakalayan şey neydi? Şiddetli bir sarsıntı, kulakları sağır eden korkunç bir çığlık, alçaltıcı bir azap yıldırımı ve her şeyi yok eden büyük bir yıkım. Farklı kelimelerle aynı korkunç son. Ve geriye kalan manzara gerçekten çok ürkütücü. O büyük medeniyet, o dağları oyan insanlar yurtlarında dizlerinin üzerine çöküp kalmışlardı. Ayet diyor ki, sanki orada hiç yaşamamışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bir medeniyet sanki hiç var olmamış gibi silinip gitti. Peki bu kıssanın bize sorduğu soru ne? O dişi deve sadece bir hayvan değildi biliyorsunuz. O bir semboldü. Ortak değerlerin, paylaşılan sorumlulukların, kutsal sınırların bir sembolüydü. Ve hikaye bize şunu soruyor. Bir toplum işte bu ortak ve kutsal değerlerini kendi elleriyle yok ettiğinde bunun sonuçları ne olur? Bu binlerce yıl önce sorulmuş ama bugün hala geçerliliğini koruyan bir soru.